Meditasyondan kalkarken oturduğunuzdaki insan olmayacaksınız demiştim. Şimdi bunu kaç kişi anlıyor? Anladınız değil mi? Çünkü iç dünyanızdaki deneyim, dış dünyanızdaki gibi gerçek olursa, siz bunu yaşadığınız zaman program sil baştan yeniden yazılıyor. Nereden mi biliyorum? Çünkü ileri seviye çalışmalarımızda gördük ki, insanlar nihayet yoldan çekilip konuyu büyük akla devrettiklerinde, bedenlerindeki enerji beyinlerine gidiyor. Bu da beyinde yüksek düzeyde gama üretiyor. Süper farkındalık, süper bilinç üretiyor. Sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemiyle birleşiyor. Ve sindirim, orgazm, boşalma için ve sizi kovalayan kaplanların verdiği stres için gereken tüm enerjiyle birlikte beyne gönderiliyor. Bu enerji beyne müdahale ediyor ve beyin yükselmiş bir duruma giriyor. Ve iç deneyim hayatınızda olan her şeyden daha gerçek bir hale geliyor. Programın yeniden yazıldığı an bu andır. O halde siz de hayatınızda böyle bir an yaşadıysanız, işinize eskisi gibi mi dönersiniz? Karşınıza çıkan öfkeli sürücüye aldırış eder misiniz? Ya da geleceğinizin yaklaştığını bilerek şu anki detayları mı silersiniz? O geleceğe çoktan girdiniz zaten, değil mi? Bu arada meselenin en zor kısmı bunu yapmak için zaman ayırmaktır. Değerli benliğinizin bir yaratıcı olması için zaman ayırmalı. Düşüncenin her şeyden daha gerçek olduğu fikrini değişip tereddüte düşerseniz, yaratmayı bırakırsınız. Çünkü bunu dış dünyanın iç dünyadan daha gerçek olduğuna inanan bir duygu için yapmış olursunuz. Bunu kaç kişi anladı? Bir şey diyeyim mi? Umurumda bile olmaz. İsterseniz bırakabilirsiniz. Ben tekrar başlayacak mısınız ona bakarım. Benim için büyüklük budur. Tekrar dönmek ve yeniden başlamaktır. Değersizlik, suçluluk, utanç gibi duygulara gelirsek bir seçeneğiniz var. Enerjinizi yönetebilirsiniz. Düzgün bir şekilde. Çünkü enerjiniz dikkatinizi verdiğiniz yerde olur. Siz bu duygulara dikkat ediyorsanız ve bu duygular geçmişin bir kaydıysa o zaman enerjiniz geçmişte duruyordur. Ancak bunu anlayan insanlar enerjilerini her gün geleceğe veriyor. Oraya yöneltiyor. Analitik zihinlerinin ötesine geçiyor ve ilahi güçle birlikte var olabiliyorlar. Bakın, bu ilahi güç bir bilinçtir, bir farkındalıktır ve sizin varlığınızı talep eder. Bu tıpkı ailenizle, çocuklarınızla, iş arkadaşlarınızla, sevgilinizle, eşinizle, hayvanınızla birlikte olduğunuz zaman gibidir. O an onlarla olduğunuzu biliyorsunuz, değil mi? İşte bu akılda o an sadece kendisiyle olmanızı talep ediyor. Başka şey düşünemezsiniz. Çünkü o sizin istediğinizi söyler. Aklınız başka yerdeyse olmaz. Onunla birlikte olmaya ve şu ana geçmek için zaman ayırdığınızda, meditasyonda ne kadar süre pratik yaparsanız hayatınızda o kadar var olacağınızı bilmiyor musunuz? Bu o zaman bir alışkanlığa, bir yeteneğe dönüşecek. Ve o an takıntı haline getirdiğiniz tüm şeyleri, en kötü durum senaryolarını ve geleceği artık düşünmüyorsunuz. Çünkü meditasyonda bunları alt ettiniz. Bunu kaç kişi anladı? Bu yoğunlaştırılmış çalışmamız, bu lisanı anlamanız için size özel hazırlandı. Kendimi kaybolmuş hissettiğimde, bu bazen bana da oluyor, böyle hissettiğimde temel bilgilere dönüyorum. Ve kendime artık kim olmak istemediğimi, kim olmak istediğimi hatırlatıyorum ve kendimi aşana, alt edene kadar çalışıyorum. Alt ettiğimi hissediyorum çünkü o an hafifliyor ve fazla analiz edip didiklemekten vazgeçiyorum. Bu mucize benim başıma defalarca geldi. Ve bu mucize ne zaman başıma gelse, hepsinin tek ortak noktası, tek kelimeyle sersemleşirim. Rahatlarım, keyiflenirim ve hayatı kutlarım. O anda bum diye bir şey hissetmem. Sadece olur. Çünkü bu bir kabul edilme durumudur. O an hayatı kutluyorum ve tabii ki hayat da beni kutluyor. Kısacası, didikleyip analiz ettiğinizde ne zaman olacak, nerede olacak dediğinizde eski benliğinize dönersiniz.
O yüzden meditasyondan kalkıp değişmiş bir zihin ve beden durumunu tüm gününüzde sürdürürseniz buna büyüklük deniyor. Bunu yapabilirseniz Nelson Mandela gibi yapmış olursunuz. Jeanne d'Arc gibi yapmış olursunuz. Kraliçe 1. Elizabeth gibi, Martin Luther King ya da Gandhi gibi yapmış olursunuz. Hayatınızdaki koşullardan daha büyük olursunuz. Dün akşam dediğim şeyi yaptığınız zaman insanlara da aynını yapması için izin verin. Bambaşka bir varoluş halinde ortaya çıktığınızda insanlar ne bildiğini bilmek isteyecektir. Ve her zaman ileri seviye gruplarına söylüyorum. Değiştiğiniz anda bu konuda konuşmayı bırakıyorsunuz. Sadece var olmakla, yaşadığınız değişimle meşgul oluyorsunuz. Ve dünyayı değiştirmenin yolu kendinizi değiştirmektir. Hemfikir misiniz? Benliğinizle başlıyorsunuz ve siz kendinizle ilgili şeylerin üstesinden geldikçe ben de kendimle ilgili şeylerin üstesinden geliyorum ve böyle böyle çoğalıyoruz. Bilirsiniz bütün kuşlar, balıklar aynı yöne hareket eder. Çünkü hepsi aynı anda önderlik eder. Daha büyük bir bilince bağlanırız. Stres hormonları tarafından yönlendirilmekten ve bencillikten uzaklaşıp her gün kendinizi aştıkça başka bir şeye dönüşmediğiniz sürece paylaşımcı biri olursunuz. Ve o an hissettiğiniz büyük sevinç sadece tek bir şey yapmanıza yol açar. Vermeye ve paylaşmaya. Kendimi harika hissediyorum dersiniz. Senin de böyle hissetmeni istiyorum. Hadi al şunu, benim ihtiyacım yok. Ve bir anda o ilahi gücü hayatımızın bütün alanlarında göstermeye başlarız. İnsanlara verebileceğiniz en büyük armağan, sizin yönelteceğiniz dikkattir diye düşünüyorum. Birlikte çok yol kat ettik ve siz de oradaydınız. Bize katıldınız. Bütün dikkatinizi verdiniz. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Gerçekliği yaratmak ve değiştirmek için gereken çaba da bunlardan ibarettir.